Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün İngiltere'nin güneybatısında, Wiltshire'da rüzgarın bozkıra hafifçe dokunduğu Salisbury Ovası'ndayız. Karşımızda, taşların halkasında dönüp duran çok eski bir soru var. Neredeyiz ve neden buradayız? Adını fısıldayalım. Stonehenge. Yaklaşınca sessizlik biraz daha derinleşir. Uzakta koyunlar, yakınınızda taşların gölgesi. Hazır mısınız? Zamanın içinden ince bir yol açıp birlikte yürüyelim. Burası ne ve neden önemli? Stonehenge, Neolitik çağa ve Tunç çağına uzanan bir taş daire ve anıtlar bütünüdür. Yalnızca ünlü dikme taşlardan ibaret değildir. Etrafında hendekler, tümsekler, tören yolları ve uzaktaki bağlantılarıyla bir peyzajın kalbidir. Dünyanın en tanınan tarih öncesi yapılarından biri olmasının nedeni, astronomi ile mimarlığın, ritüelle toplum düzeninin aynı noktada buluşmasıdır. Taşların tepesinde yatay kirişler, iki dikme taşın üzerine oturur. Buna triliton denir. Basit görünür ama taşları yerine getirmek ve orada tutmak için ciddi mühendislik bilgisi gerekir. Neden yapıldı? Büyük olasılıkla gökyüzü, mevsimler ve atalar kültüyle ilişkili ortak törenler içindi. Kısacası, insanlar burada bir araya gelip zamanı ve kendilerini anlamaya çalıştı. Neredeyiz? Nasıl bir alan burası? İngiltere'nin Wiltshire kontluğunda, Salisbury ve Amesbury kasabaları arasında açılan ufuklu bir düzlükteyiz. Taş daire, geniş bir yeşil manzaranın içinde şaşırtıcı biçimde yalın durur. Yakın çevrede Neolitik köy izleri ve büyük toprak anıtlar vardır. Durrington Walls gibi yerler, anıtın tek başına değil, bir tören manzarasının parçası olarak düşünüldüğünü fısıldar. Rüzgar bazen yüzünüze serin, bazen hızlı çarpar. Gökyüzü geniştir. Işık, taşın yüzeyinde sürekli yer değiştirir. Kim yaptı, ne zaman yaptı? Bugün bildiğimiz Stonehenge farklı evrelerde kuruldu. İlk dairesel hendek ve tümsek yaklaşık 5000 yıl önce açıldı. Yüzyıllar içinde taşlar getirildi, dizildi, yeniden düzenlendi. Uzaktaki Preseli tepelerinden 2 ile 4 ton ağırlığındaki küçük mavi taşlar taşındı. Daha yakındaki Marlborough yamaçlarından dev sarsen taşlar getirildi. Kimi 15, kimi 25 tonun üzerine çıkar. Kim yaptı sorusunun tek adı yok. Adını bilmediğimiz Neolitik ve Tunç çağı toplulukları, binlerce eli ve kuşaklar boyunca aktarılan bilgiyi kullanarak yaptı. Bu yüzden bakan herkes, taşlarda yalnızca taş değil, bir topluluğun birlikte çalışmasının izini görür. Peki ne zaman gelmeli? Hangi saat daha iyi? Gün doğumuna yakın erken, saatler büyülüdür. Gölge uzun, rüzgar yumuşak, kalabalık az olur. Gün batımına yaklaşan altın saat, taşların dokusunu belirginleştirir ve fotoğraflarınızda sessiz bir şiir yaratır. Yaz gün dönümünde güneş, anıtın eksenine uygun bir çizgide yükselir. Kış gün dönümünde güneş tam tersi, yönde iner. O günlerde alan yönetimi özel saatlerle ziyarete açılır ve kalabalık artar. Şehrin ritminden çıkıp taşların ritmine girmek isterseniz, hafta içi sabahını seçin. Yağmur mu başladı? İyi. Islak taş, ışığı, ikiye katlar ve anıtın yüzündeki liken desenlerini daha canlı gösterir. Nasıl ulaşılır? Londra'dan günübirlik turların çoğu buraya gelir. Kendi başınıza geliyorsanız, önce Salisbury'e ulaşıp oradan servislerle devam edebilirsiniz. Araçla gelecekseniz, ana yoldan kolay bağlantı bulunur. Ziyaretçi merkezine varınca, bilet kontrolü sonrası taşlara giden servis araçları ve yürüyüş yolları vardır. Düz patika tekerlekli sandalye ve bebek arabası için uygundur. Rüzgar açık alanlarda güçlü olabilir, katlı giyinmek iyi olur. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir ziyaret için 1 saat ile 1,5 saat yeter. Ziyaretçi merkezinde kısa bir sergi turu, açık alandaki Neolitik ev canlandırmalarına bir göz, sonra taş daire çevresinde yürüyüş. Daha derin bir deneyim için 2 saat ile 3 saat ayırın. Panoları okuyun, farklı açılardan taşların dizilişini izleyin, bir süre sessizce durun. Sessizlik burada anlatıcıdır. Giriş ve bilet meselesi nasıl? Burası biletli bir öğren yeridir. En rahatı, zaman aralığı seçerek biletinizi önceden çevrim içi almaktır. Yoğun dönemlerde kapıda bekleme süresi uzayabilir. Ziyaretçi merkezinden taşlara düzenli servis araçları kalkar ya da isterseniz patikadan yürürsünüz. Normal ziyarette
Taşların hemen yanına girilmez. Dairenin çevresindeki patikadan düzenli bir mesafeden gezilir. Daha içe yakın bir deneyim isteyenler için belirli gün ve saatlerde sınırlı sayıda taş dairenin içine erişim oturumları düzenlenir. Gün dönümü dönemlerinde özel erişim ve güvenlik kurgusu uygulanır. Fotoğraf çekimi genellikle serbesttir, fakat drone kullanımı kısıtlıdır. Görevlilerin uyarıları hem anıtın korunması hem de herkesin deneyimi için gereklidir. Nasıl? Gezilmeli, hangi rotada yürümeli? Ziyaretçi merkezinde kısa bir nefes alın. Taşların taşınma hikayesini anlatan vitrinlere bakın. Parçaların nasıl birbirine kenetlendiğini gösteren örneklere dikkat edin. Servisle taşlara vardığınızda patikada saat yönünde yavaş yürüyün. Önce uzaktan genel bir silüet alın. Sonra yaklaşınca trilitonların üst taşlarının birbirine geçmesini fark edeceksiniz. Bir noktada tek başına dik duran uzun taşı görürsünüz. O, ünlü eşiğin habercisi olan tek taş. Biraz ileride hendek ve tümsek çizgisi anıtı sarmalar. Bu çizgi, taşların ötesinde daha büyük bir dairenin varlığını hatırlatır. Dönüşte rüzgara arkanızı verip 1 dakika sabit kalın. Taşlar hareket etmiyor ama gökyüzü akıyor. Bu hissi cebinize koyun. Nerede fotoğraf çekilir? Gün doğumunda doğu kenarından, gün batımında batı kenarından çekim geometriyi öne çıkarır. Yandan gelen düşük açı ışığı, taş yüzeyindeki likenlerin kabartısını belirginleştirir. Dizilimlerin arasından görünen ufuk çizgisini kadraja alın. Gökyüzü ve taş aynı karede konuşur. Yakın planlarda cam ve tel sınırına çok yaklaşmadan yan açı deneyin. Uzaktan geniş açıyla anıtın hendek ve tümsekle ilişkisini yakalamaya çalışın. Rüzgar varken tripodsuz çekimde nefesi yavaşlatmak bile fotoğrafı stabil tutar. Yanınıza ne alınmalı? Rahat tabanlı ayakkabı şart. Açık alanda rüzgar sert esebilir. Mevsime göre rüzgarı kesen bir kat konfor sağlar. İnce bir su şişesi ve küçük bir atıştırmalık iyi olur. Güneşli günlerde güneş kremi ve başlık, yağmur, olasılığında hafif bir yağmurluk hayat kurtarır. Sessizliğin tadını çıkaracaksanız, kısa bir not defteri beklenmedik bir düşünceyi yakalamanıza yardım eder. Kimler için uygun? Aileler için açık alan ve düz patika rahattır. Çocuklar taşların büyüklüğüne hayran kalır. Küçük bir görev listesi onları merakta tutar. En yüksek taşı bulalım, tek başına duran taşı sayalım gibi. Yaşça büyük, ziyaretçiler için dinlenme noktaları ve servis araçları rahatlık sağlar. Erişilebilirlik düşünülmüştür. Tekerlekli sandalye kullanıcıları da ana rotayı deneyimleyebilir. Romantik bir an arayanlar gün batımını seçsin. Yalnız, gezenler için rüzgarın sesi, düşünceyle baş başa kalmak için yeter. Halk inanışları, efsaneler ve küçük sırlar. Orta Çağ masallarında taşları büyücü Merlin'in İrlanda'dan getirdiği anlatılır. Bir başka söylence, taşların devlerin dansı olduğu fikrini sever. Bazıları mavi taşların şifa verdiğine inanırmış. Köşede uzanan tek, taş için keşişin topuğundan türeyen bir isim dolaşır. Yolcular, taşların arasından geçerken dilek tutar. Gündönümü sabahında ya da akşamında, gökyüzünün tam doğru çizgide, taşların arasından süzüldüğü o an için insanlar buraya gelir. Druid kıyafetleriyle gelenleri görürsünüz. Kimi sessizce el açar, kimi bir şarkı mırıldanır. İnanışınız ne olursa olsun, taşların önünde 1 dakikalık sessizlik herkese iyi gelir. Burası neden görülmeli? Çünkü Stonehenge, insanın hem gökyüzüne hem birbirine bakarak kurduğu ortak bir dilin izidir. Taşlar, ben buradayım der. Zaman, ben akıyorum der. Siz ikisi arasındaki ince çizgide durup kendi ritminizi duyarsınız. Büyük bir şehirde, hızlı bir hayatta, burada yavaşlıyoruz. Gölgeler uzuyor, nefes derinleşiyor. Bu an, beklenmedik kadar öğreticidir. Kısa ama dolu bir öneri istiyorsanız şöyle yapın. Sabah erken saatte gelin. Ziyaretçi merkezinde 15 dakika ayırıp sonra patikaya çıkın. Dairenin çevresini yavaşça dolaşın. Bir noktada durup gözlerinizi kısa bir an kapatın. Rüzgarın yönünü dinleyin. Dönüşte sergiye tekrar uğrayın. İlk bakışta, kaçan bir ayrıntı mutlaka olur. Gün batımına kalabiliyorsanız, taşların gölgesinin uzamasını izleyin. Aynı yere 2 kez bakmak, 2 farklı anlam üretir. Ve şimdi düşünün, 5000 yıl önce bir topluluk buraya taş taşıdı. Kendilerinden sonrasına bir işaret bırakmak istediler. O işaretin yanında durdunuz. Peki siz,
Kendi zamanınızda hangi taşı nereye koyuyorsunuz? Hangi ritüel sizi bugüne ve birbirinize bağlıyor? Cevabı bugün bulmak zorunda değilsiniz. Yeter ki soruyu kalbine al. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durakta hangi hikayeyi birlikte aralayalım? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.